Her komplo teorisinde olduğu gibi bu hikayede de gerçekle kurgu iç içe geçmiş. Görünmez ve ışınlanan gemiler, uzaylılar, hükümet komplosu, Tesla ve Albert Einstein, özetle Philadelphia deneyi bir komplo teorisi için gerekli veya gereksiz her detaya sahip. Bugünkü videomuzda sizlere gizemleriyle ünlü Philadelphia deneyini her detayıyla anlatacağım. İyi seyirler. Yüksek teknoloji dediğimiz zaman aklımıza nükleer teknoloji, uzay ve uydu teknolojisi ile bilgi tabanlı teknolojiler geliyor. Birinci Dünya Savaşı uçakları ve göklere hakim olan teknolojiyi yaratırken, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası patlatılmış ve yapay zekanın öncü adımlarının ilk tohumları atılmıştı. Dünya savaşları bitti derken onu Soğuk Savaş izledi. Uydu teknolojisi ve nükleer başlıklı füzeleri için de bu soğuk yıllara borçluyuz. Bu teknolojilerin neredeyse tümü askeri kaynaklı ve başarılı projelerin sonuçları olarak karşımızda. Acaba karanlıkta kalan veya başarısızlıkla sonuçlanan, belki de sonuçlarının bilinmesi istenilmediği için karanlığa gömülen başka projeler var mıdır? Muhtemelen vardır ama birçoğunu bilmiyoruz. Bilinenlerin çoğu da komplo teorilerine bulaştıkları için inandırıcılıklarını yitirmiş durumda. Philadelphia deneyi ise bu alanda en ünlülerden biri. Peki neydi Philadelphia deneyi? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da hüküm süren ırkçı atmosfer yeni bir dünya savaşına doğru sürüklenildiğinin habercisidir. Bunun farkında olan ülkeler diğerlerine fark ettirmeden ufak ufak hazırlıklara başlarlar. Amerika Birleşik Devletleri bu alanda başı çeken ülke konumundadır. 1933 yılında Nikola Tesla Washington'a davet edilir ve ondan devlet adına Gökkuşağı Projesi, Project Rainbow olarak adlandırılan bir projeyi yönetmesi istenir. Projenin amacı çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturup bir gemi üzerine gelen ışığı kırarak ya da bükerek optik görünmezlik sağlamak şeklinde özetlenir. Bir başka görüşe göre de bu görünmezlik kılıfı altında bir transportasyon yani ışınlanma gerçekleştirmektir. Özel tasarım jeneratörle oluşturulacak çok güçlü bir manyetik alan, önce hedef gemiyi saracak, sonra da ışınları veya radar dalgalarını bükerek geminin görünmez olması sağlanacaktır. Tesla, bir grup bilim insanı ile proje üzerinde çalışmaya başlar. İddia odur ki bilim insanları arasında Nazi Almanyası'ndan kaçıp ABD'ye gelen Albert Einstein de vardır. Ekip uzun soluklu bir çalışma sonrasında deneme aşamasına gelir. İlk test 1940 yılında içinde insan olmayan bir gemide gerçekleşir. Gemi jeneratörler, RF vericiler, güç yükselticiler ve elektromanyetik alan oluşturmaya yarayacak araç gereç içeren cihazlarla donatılır. Deney sonrasında geminin insan görünüşünden çıkarak kaybolduğu ve testin başarılı olduğu ilan edilir. Projede insanlı deney aşamasına gelindiğinde Tesla deneyin insanlara zarar vereceğini ileri sürerek karşı durur. Ancak yetkililer deneyin insanlı olarak yapılmasında ısrarcıdırlar. Bunun üzerine Tesla projeden ayrılır ve projeyi Dr. John von Neumann devralır. Bundan sonrası aslında USS Eldridge'in hikayesidir. İnsanlı deney için Amerikan donanmasına ait küçük bir destroyer olan USS Eldridge adlı bir gemi kullanılmasına karar verilir. 22 Temmuz 1943'te sabah saat 9 gibi elektromanyetik alan jeneratörleri çalıştırılır. Ve iddialara göre Eldridge'in etrafını yeşil bir duman kaplamaya başlar. Gemi güçlü bir elektromanyetik alanla kaplanmıştır. Kısa bir süre sonra gemi dumanların gerisinde görünmez olur. 15 dakika daha sonra elektromanyetik alan üreten jeneratörler durdurulur, gemi hala görünmezdir ve yavaş yavaş ortaya çıkar. Eldridge'in üzerinde ikinci deney 28 Ekim 1943'te gerçekleştirilir. Saatler 17:15'i gösterirken jeneratörler yeniden çalıştırılır. Ansızın gözleri kör edebilecek kadar güçlü mavi bir ışık patlaması meydana gelir ve gemi gözlerden tümüyle kaybolur. Eldridge birkaç saniye sonra 600 kilometre ötede Norfolk açıklarında görünür.
Norfolk'ta birkaç dakika boyunca görünür kaldıktan sonra tekrar görünmez olur ve saniyeler içinde Philadelphia deniz üssü açıklarında yeniden belirir. İddia odur ki deney beklenenden daha başarılı olmuştur. Manyetik kamuflajı gerçekleştirmeye çalışırken koca bir gemi mürettebatı ile birlikte ışınlanmış ve sonra da geri getirilmiştir. Peki sizce bu anlatılanlar komplo mu, gerçek mi? Videoyu bu noktada durdurup yorumlara fikrinizi yazmanızı istiyorum. Çünkü az sonra gerçekleri açıklıyor olacağım. Konuya dönecek olursak, Eldridge deneyimini bir efsaneye dönüştüren kişi, Maurice Jessup adında UFO takıntısı olan amatör astronom. Jessup, 1955 yılında Carlos Miguel Allende isimli birisinden bir mektup aldığını ve onunla yazışmalarında Philadelphia deneyi ile ilgili rahatsız edici iddialar olduğunu ileri sürer. Allende deney sırasında limanda Eldridge yanında demirlemiş Furuseth muhribinde görevlidir. İddiasına göre donanma deneyde devasa bobinler kullanarak bir teleportasyon tekniğini denemektedir. Lakin deney iyi gitmez. Gemi yaklaşık 600 kilometre ileri geri taşınır ve mürettebattan bazıları bu anlık süreçte kaybolur. Donanma daha sonra bu tehlikeli tekniğin deneylerini sonlandırır ve hayatta kalan tüm denizcilerin ve olayın tanıklarının da hafızaları hipnoz yöntemiyle silinir. Bu inanılmaz hikayeye inananlar çıkar ve gazeteciler o dönemde Eldridge ve Furuseth'in denizcilerini aramaya başlarlar. Daha sonra deney gününde Furuseth'in okyanusta başka bir konumda görevli olduğu anlaşılır. Bu durum bile Jessup'ın destekçilerini ikna edemez. Gazeteciler iddiaların doğru olduğuna yemin etmeye hazır başka tanıklar da bulurlar. Mesela başka bir görgü tanığı mürettebatta bulunan bazı kişilerin akıllarını yitirdiğini, bazılarının geminin metal kısımlarını yapıştıklarını söyler. Hatta kimilerinin geri dönemediği rivayetleri bulunur. Görgü tanıkları arasında en ünlüsü ise o denizcilerden biri olduğunu iddia eden Alfred Bielek'tir. O da o kadar çok hikaye anlatır ki transportasyon yani ışınlanmadan tutun uzaylılara kadar her bilim kurgu figürü olaya dahil olur. Bielek çok ünlenir, hatta para karşılığında talk show'lara çıkmaya başlar. Hikayeleri arasındaki tutarsızlıklar ortaya çıktığında ise durumu uzay zamanda 3 atlayıştan sonra hafızamın biraz karışık olması normal değil mi diye geçiştirecektir. Olayın boyutlarının büyümesi üzerine Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri bunların asılsız, hayal ürünü iddialar olduğunu, böyle bir deneyin ya da projenin söz konusu olmadığını açıklarlar. Eldridge sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile değildir. Deneyin yapıldığı ileri sürülen zaman diliminde ise eğitim amaçlı olarak Bahamalar'da bulunmaktadır. Öte yandan deney başarısızlıkla sonuçlandığı için Amerika olayın üstünü kapatmış ve basına sızdırılmamıştı. Yine söylentilere göre 1955 yılında gemide bulunan Carlos Miguel Allende, Dr. Maurice Jessup'a olayla ilgili bir mektup gönderir. Mektupta ise şunlar yazmaktadır: "Bir an sadece geminin çapasını görebildim. Sonra da o da kayboldu. Ortada artık ne siz ne de USS Eldridge vardı. Bomboş denize bakıyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korku, dehşet ve heyecan içinde nefeslerini tutarak bu inanılması güç başarılarını seyrediyorlardı. Gemi mürettebatı hem radarda hem de gözlerimizin önünde yok olmuştu. Her şey planlandığı gibi yürüyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin şalteri kapatıldı. Önce hiçbir şey olmadı. Arkasından yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS Eldridge yeniden görünmeye ve ortaya çıkmaya başladı. Ama gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyorduk. Hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanından sarkıp kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Sanki hiçbirinin bilinci yerinde değildi. Yetkili ekipler gemiye girerek bütün mürettebatı kısa süre içerisinde uzaklaştırdılar ve yerlerine hazır bekletilen yeni bir mürettebat aldı. 1-2 gün sonra yeni bir deneye daha karar verildi. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney yine aynı gemide tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan sonra Destroyer hemen hemen görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. Sadece burnu ve arkası görülüyor, arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunda bir çizgi kaldı. 1-2 dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o çizgi de yok oldu. Şimdi gemi tamamen yok olmuştu.
Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en korkunç bölümü ise 5 denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhaların içinde kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu fakat bir daha eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının psikik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebattan kaybolanlar ancak birisinin yüzüne ve eline dokunulmasıyla görünür hale geliyorlardı. Yani dokunmanın giysinin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma adı verilen bu olay saatlerce, günlerce sürebiliyordu. Hatta bir tayfa tam 6 ay donduktan sonra kurtarılabildi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatının bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve sonra yeniden geri dönmesine neden olan neydi? Devamını şöyle anlatıyordu Allende. Bu hikayeye göre USS Eldridge 28 Ekim sabahı Philadelphia limanından 640 kilometre ötedeki Norfolk askeri deniz üssüne gidip tekrar gelmiş ve bu olay birkaç dakika içerisinde olmuştu. Jessup bu inanılması güç hikayeye temkinli yaklaştı. Allende'ye gönderdiği cevapta daha fazla ayrıntı ve varsa olayın gerçekliğiyle ilgili kanıtlar istedi. Allende'nin cevabı ise aylar sonra geldi. Fakat bu sefer gelen mektupta Carl Allen imzası vardı. Allen kanıtı olmadığını yazıyordu. Ancak hipnoz seansına katılabileceğini ya da pentotal alarak gördüklerini anlatabileceğini savunuyordu. Pentotal nedir diye merak ediyorsanız, kısaca bilinci uyuşturarak iradeyi kıran, doğruyu söyleten bir ilaç. Bu son mektuptan sonra Dr. Jessup bir daha yazışmamaya karar verdi. Olayın ilginç bir detayı ise Dr. Jessup'ın esrarengiz ölümüydü. 1959 yılında Dr. Jessup, arkadaşı Mason Valentine'a bu esrarengiz deney ile ilgili kesin bir sonuca ulaştığını ve acilen buluşmaları gerektiğini söyledi. Ertesi gün belirlenen bu buluşma hiç gerçekleşmedi. Çünkü Dr. Jessup aynı gün arabasında ölü bulundu. Polis raporlarına göre Dr. Jessup arabasında egzoz gazı ile intihar etmişti ve bahsettiği Philadelphia deneyi ile ilgili notlar arabasında yoktu. Arkadaşları ise Jessup'ın asla intihar edecek biri olmadığını söylediler. Dr. Jessup tam deneyi çözdüm derken bir anda neden intihar etmişti? Yoksa bu deneyin ortaya çıkmasını istemeyen güçler onu bilerek mi öldürmüştü? Bu olaydan herhangi bir sonuç çıkmadı ve kayıtlara intihar olarak geçti. Buna rağmen Philadelphia deneyi tarihin en büyük sırlarından biri olarak komplo teorileri içinde hatırı sayılır bir yer edinir. Bu yanıyla da kitaplara ve filmlere konu olur. Eminim ki sizin aklınızda Philadelphia deneyi hakkında cevaplanmamış bazı sorular vardır. Philadelphia deneyinin popüler kültür olayı olmasından çok sonra bu iddiaların ortaya atıldığı gözden kaçmamalıdır. Daha ilginç bir soru da daha hikayenin en başındaki olayla garip notlarla dolu kitap hakkında konuşmak üzere Maurice Jessup'ın donanma tarafından ofise çağrıldığı zamanla ilgilidir. Bu notlarda gerçekten onların ilgisini çeken bir şey yoktu ise o zaman neden çağırmışlardı? Komplo teorisyenleri bu durumda Allen'ın notlarının doğru olması gerektiğini savunuyorlar. Ancak bunu düşünmemiz için geçerli ve yeterli hiçbir neden yok. Peki bu olayın bilimsel gerçeği ne? Aslında biliyorum ki hepinizin bu kısmı duymaya ihtiyacı var. Çünkü bu noktaya kadar her şey çok karmaşık ilerledi. Bu deneyin en temelindeki isim aslında Albert Einstein. Yani Albert Einstein'ın birleşik alan teorisi bu deneyin temelini oluşturmakta. Albert Einstein'ın birleşik alan teorisi, doğanın temel kuvvetlerini tek bir kuramsal çerçevede birleştirmeyi amaçlayan bir teori olup, elektromanyetik kuvvetler ve yer çekimi gibi kuvvetlerin birleşimini hedeflemiştir. Ancak Einstein bu teoriyi tamamlayamamıştır. Philadelphia deneyi etrafında dönen komplo teorileri bu teoriye dayanarak elektromanyetik alanların manipülasyonu ile görünmezlik ve teleportasyonun yani ışınlanmanın mümkün olabileceğini iddia eder. Bu teorilere göre elektromanyetik alanlar ışığın bükülmesini sağlayarak nesneleri görünmez yapabilir ve yer çekimi ile elektromanyetik kuvvetler arasındaki bağlantı sayesinde nesneler bir yerden başka bir yere taşınabilir.
Ayrıca zaman ve mekanın eğriliği kullanılarak geminin başka bir zamana veya mekana taşındığı da öne sürülür. Ama bu iddialar bilimsel gerçeklerden ziyade spekülasyonlara dayanmaktadır. Günümüzde Einstein'ın birleşik alan teorisi tamamlanmamış olup kuantum mekaniği ve genel göreliliği birleştirmeye yönelik çalışmalar hala sürmektedir. Görünmezlik ve teleportasyon konularındaki araştırmalar ise çok sınırlıdır ve makroskopik nesneler için mümkün değildir. Philadelphia deneyinin varlığına dair somut bir kanıt yoktur ve ABD donanması böyle bir deneyin yapılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla bu tür spekülasyonlar büyük ölçüde bilim kurgu ve popüler kültür unsurlarına dayanmakta, bilimsel temellere dayanmamaktadır. Gökkuşağı projesinin gerçekte olmadığını, savaş gemilerini görünmez yapmak ve istenildiğinde ortaya çıkmasını sağlamak gibi bir amacın olmadığını iddia etmek bana göre de çok zor. Unutmayalım, aynı yıllarda çok daha çılgın başka bir proje yürürlükteydi. Manhattan projesi. O da çok gizli yürütülüyordu. Başarılı oldu ve o projeyi bugün her ayrıntısına kadar biliyoruz. Gökkuşağı projesinin varlığı da bu anlamda akla yatkın geliyor. Belki de gerçekten beklenmeyen veya yolunda gitmeyen bir şey oldu ve bu nedenle projenin varlığı ve deneyi gizli tutuluyordur. Öte yandan ne demiştik? İnsan beyni hikayecidir. Eğer uygun malzeme verirseniz size ne hikayeler anlatır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Türkiye'nin en büyük sırrı olarak nitelendirilen gizemli Tarsus kazısını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.